Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi sizlere fiyatları uygun olabilecek hazır sistemler başta olmak üzere tüm bilişim ürünlerle ilgili güzel videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Sizler de Teknolog YouTube kanalımıza gidip istediğiniz kategoride istediğiniz videoları teknolojiyle alakalı olan tüm ürünlerle ilgili incelememizi bu kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Teknoloji ürünlerinin yurt dışından satın aldığımız için dolar arttıkça fiyatlar da maalesef artmaktadır. Ben de bu videoyu çekmeden önce şu anki doları sizlere göstermek istiyorum. Dolar 16.42 hatta 17'lere kadar çıkmış durumda arkadaşlar. Hal böyle olunca da tabii ki teknoloji ürünlerindeki artışlar da maalesef olabilmektedir. Elimizden geldiği kadar sizlere uygun fiyatlı ürünler getirmeye çalışıyoruz. Bu videomuzda sizlere ince hesapta satılan Corax bronzu arkadaşlar inceleyeceğiz. Fiyatı sizlerine görmüş üzere 6500 civarlarına kadar çıkmış durumda. Tabii ki bu ürünler dediğim gibi doların baz aldığı için her geçen gün artmaktadır. Dilerseniz hızlı bir şekilde bu hazır sistemimizin teknik özelliklerine bir bakalım. Sizlere elimizden geldiği kadar resmi sitelerinden de bakmaya çalışacağız. Hemen hızlı bir şekilde bütün ürünleri tek tek incelemeye alıyoruz. Öncelikle işlemciden başlayacağım. AMD Ryzen 3 1200'ü kullanıyor arkadaşlar. 4 çekirdekli sizlerin görmüş üzere 4 tane iş parçacığından meydana gelmektedir. Maksimum 3.4 GHz'e kadar çıkıyor ama temelde 3.1 GHz'lik bir frekans değerlerini sağlıyor. Toplamda 8 artı 2 yaptığımız zaman 10 MB'lık bir cache belleği olduğunu görmekteyiz. 65 Watt'lık bir enerji tüketimi yapıyor. Tabii ki bu dışarıya da 95 santigrat derecelikte bir ısı yaydığı için de normal straight dediğimiz fanlarla bunu gayet hızlı bir şekilde soğutabiliyoruz. Aynı zamanda 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisini kullanmaktadır. İşlemcimiz RAM olarak DDR4 teknolojisini kullanıyor ve 2667 MHz'e kadarlık frekansı da desteklemektedir. Sıradaki ürünümüz anakart. Anakartımız ise Asus'u kullanıyor arkadaşlar. Asus'un bizim işimizi görebilecek bir anakart koymuşlar. Tabii ki anakartın teknik özelliklerine gelmeden önce sizlere sırasıyla bir anakartımızı yorumlamaya çalışalım. PS2 klavye ve PS2 mouse portlar görülmekte. VGA yani analog bir çıkış görülmekte. Onun yanında HDMI çıkışları vardır. Ancak bu hazır sistemde harici bir ekran kartı olduğu için bunlar zaten kullanmayacağız. Onun yanında USB portlarımız var. Onun yanında üstünde sizlerin gördüğü gibi bir tane network kartı çıkışımız var. Ses kartı çıkışımız var. Yani mikrofon giriş, line in giriş veya hoparlör çıkışı yer almaktadır. Anakartımız çok iyi diyebiliriz. Yani orta segmentli fiyat performans bir anakartı. Sebebi ise bir tane burada M2 soketi var arkadaşlar. Anakartımızda Yonga seti gördüğünüz gibi soğutucusu olan bir anakart arkadaşlar. Bu tabii ki soğutucu çok önemli bir unsur. Çünkü hem işlemcinin hem ekran kartının ısınmasının yanı sıra Yonga setleri de yani CMOS'larda ısınmaktadır. Soğutucusu olduğu zaman da sıcaklığı yaydığı için de daha performansı çalışır hale geliyor. Aynı zamanda 4 tane SATA girişimiz var. Yani istersek 4 tane hard disk bağlayabiliriz ya da 3 tane hard disk bağlayıp bir tane DVD-ROM veya CD-ROM bağlayabiliriz. Anakartımızın bir eksiği görünebilir. Tabii ki bu eksik midir değil midir o tartışılan bir konudur. RGB controller yani RGB header başlığı maalesef bulunmamaktadır. Bizim oynadığımız oyunlar olsun, dinlediğimiz müzikler, izlediğimiz filmler, diziler onların seslerine göre maalesef anakartımızdaki bağlı olan fanlarda yani RGB fanlarda ışıkları kontrol edemiyoruz. Sadece ve sadece kasa üzerindeki kontrolör dediğimiz sistemlerle bunları yapabilmekteyiz. Ancak bu tabii ki sadece düğmeye bas renk değiştirsin sistemine dayalıdır. Teknik özelliklerine bakalım arkadaşlar. İşlemcimizi destekledikleri nelerdir? 3. ve 2. AMD soketleri destekliyormuş. Tabii ki VGA kartı olanları. Aynı zamanda 7 ile Radeon Vega grafik Athlon'ları desteklemektedir. Yonga seti olarak A320 yani AMD'nin kullanmaktadır. Anakartımızı yani Yonga setimizin desteklemiş olduğu maksimum RAM ise 64 GB'lık DDR4 3200 MHz'lik yani overclock'la desteklediği de sizlerin karşısındadır. Dilersek burada eğer AMD 7. nesil kullanırsak veya Athlon X4 kullanırsak bu maalesef 32 GB'lık DDR4 ve 2400 MHz'ye kadar düşmektedir. Az önce LAN bağlantısının olduğunu göstermişim arkadaşlar. Bu tabii ki gigabit bir bağlantı. Yani 1000 megabitlik bir veri iletişim alma göndermeye kadar sağladığını gösteriyor. Bu tabii ki çok iyi bir şey. Ses kartını zaten sizlere az önce söylemiştim. Onun haricinde USB bağlantı noktalarında
ise 4 tane USB 3.1 birinci jenerasyon var arkadaşlar. Bu arka panelde az önce gösterdiğim gibi. Aynı zamanda 2 tane de USB 3.0 bağlantı noktası da yanında geliyor. Toplamda 6 tane USB 2.0 bağlantı noktası var. Yani ikisi arka panelde, 4'ü ortada olmak üzere güzel bir aslında anakartı Yonga set olarak da gayet uygun diyebileceğimiz bir anakartı üzerimize bizlere göstermişler ve bu tabii ki hazır sistemde bunu yapmalar da bence gayet de güzel olmuş. Bir sonraki ürünümüz RAM. RAM'in resmi sitesine girdim. Apiacer Panther diye geçiyor zaten sizlerin de gördüğü gibi. Ama resmi sitesinde pek böyle spesifik bir şey yok. Yani tam tanımı yok. Yani farklı farklı modelleri koymuşlar. Ben o yüzden yine ince hesabın kendi sitesinden gitmeye çalıştım. Arkadaşlar şuradaki kod üzerinden dileyen arkadaşlar RAM'i daha ayrıntılı da bulabilirler araçtan arkadaşlar. 8 GB'lık bir RAM olduğunu zaten sizlere söyleyebiliriz. DDR4 teknolojisine ve 3200 MHz. Bu tabii ki overclock'la yapılıyor. Yani XMP 2.0'ı destekleyen bir RAM arkadaşlar. Dilersek bunu bir tane daha alıp daha hızlı bir sisteme getirebiliriz. RAM'imizin teknik değerlerine ek olarak gecikme değerinin 16 olduğunu söyleyebiliriz. Bu standart değerlerde bir olay aslında. Gecikme değerinin tabii ki şuradaki sayı ne kadar düşük olursa o kadar iyidir. Bir diğer parçamız ekran kartı. Harici ekran kartı olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Burada Excel GeForce GT 1030'u kullanıyor. Tabii ki eski bir seri ancak bizim oyunlarda orta performansa kadar bir değerleri karşımıza çıkartıyor. Hemen hızlı bir şekilde aşağı doğru indiğimiz zaman ben tabii ki bunun resmi sitesinden de ulaştım arkadaşlar ama resmi sitesinde kasa yapısı farklı bir tane çıktı. Ama Nvidia bir ekran kartı chipseti kullandığı için de gönül rahatlıkla alıp birçok oyunu rahatlıkla aşabilmektedir ve kullanabilmektesiniz arkadaşlar. Teknik değerlerine hemen hızlı bir şekilde bakalım. 384 tane CUDA değeri görüyor. Yani işlem çekirdeği odacık dediğimiz. Aynı zamanda çekirdek hızı temelde 1228 MHz'den 1468 MHz'e kadar çıkarılabilmekteymiş. Kullandığı RAM frekans değeri ise 6 GHz'lik frekansı kullanıyor. Yani 2 GB'lik RAM'i var ve GDDR5'i kullanıyor. 64 bitlik arayüzü var arkadaşlar. Band genişliği ise 48.1 Gbps/saniye olarak geçmektedir. Ekran kartımızın çıkışında ise bir tane HDMI, bir tane DVI çıkış var. Yani demek oluyor ki iki tane aynı anda görüntü yansıtabilmekteyiz. Bu ekran kartımız bize tavsiye olarak power supply'ımızı 300 Watt olarak bizlere söylüyor ki bizim power supply'ımız daha iyi aslında. Yani bu seviyenin üstünde bir power supply kullanmışlar. Bir sonraki ürünümüz depolama birimi Kingston kullanmışlar arkadaşlar. 240 GB'lık bir SSD 2.5 inçlik bu arada. Bu tabii ki 500 MB'da 350 MB'lık böyle saniyelik hard disk kullanmışlar. Resmi sitesine girdim tabii ki tam böyle spesifik bir özellik yok. Bütün hepsini kapsadığı için ben yine ince hesabın kendi sitesinden sizlere gösteriyorum. Dileyen arkadaşlar şuradaki koddan da daha ayrıntılı arayıp bulabilirler. Tabii ki Kingston olduğu için hani marka sonuçta öne geliyor ve bu markada bizim güvenimizi sarsmayacak bir marka. Teknik değerlerini sizlere söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok ama ve lakin 80 TB'lık ömrü var ya da 1 milyon saatlik bir tahmini ömrü zaten bizlere gösteriyor. Benim sizlere tabii ki tavsiyem bir taneden 1 TB'lık bir hard disk alıp yani 3.5 inçlik bir hard disk alıp ikinci olarak kullanmanızdır. Yani oyunları oraya kurup bunun üzerine pek fazla yük yapmazsanız daha iyi olur. Çünkü zaten boyutu ufak ama bizim Windows gibi uygulamaları rahatlıkla diğer ikinci hard diskimizde bunu yapabiliriz. Tabii ki buradaki normalde hazır sistemdeki fiyatı arttırmış olacaktır. Sıradaki parçamız bütün ürünlerin bir araya getiren kasamız. Kasamız çok farklı bir kasa kullanmışlar. Ben de tabii ki bu kasamızı aslında şu ön tarafı çok hoşuma gitti. Hakikaten yani çok böyle sıra dışı bir görüntüye sahip aslında. Hyper'ın Harmony 500 Watt'lık bir kasası var ve önünde 3 tane 120 mm'lik RGB'li yani gökkuşağı dediğimiz red fanlı bir sistem yapmışlar. Burada fazla bir fotoğraf yok ama ben ilk önce burada bir teknik değerlerini sizlere göstermek istiyorum. Kasada dahili 3 adet 120 mm'lik ledli fan mavi ışık olduğunu söylemiştik. Fan yuvalarında ise bir tane arka fan. Bu tabii ki opsiyonel yani egzoz fanı bunun üzerinde mevcut değil. Buradan anladığımız kadarıyla. 2 tane üst tarafa opsiyonel yine bunlar dahil değil. Fan yuvası var. Bir tane power supply fan var. Bu da yine opsiyonel olarak geçiyor. Yani buradakiler opsiyonel yani bu fiyata dahil değildir arkadaşlar. USB olarak ise 2 tane USB 2.0 bir tane de 3.0 bağlantı soketi mevcut. Toplamda kasamıza 2 tane 3.5 2 tane de 2.5 inçlik hard disk bağlayabiliriz.
biliyoruz. Ekran kartı desteğinde ise 360 milimetrelik bir ekran kartı var. 163 milimetrede CPU radyatör soğutucu desteğini görmektesiniz. 7 tane genişleme yuvası da üzerinde yer almaktadır. Değerli dostlar, 500 wattlık bir power supply kullanıyor ama ve lakin maalesef daha ayrıntılı bilgiler ben burada göremedim. Ama tahminen artı 80'lik bronz olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki 500 watt olması da gayet de iyi. Tabii ki hani markası olsaydı biraz daha oradan gidebildik veya kodu. Ama maalesef bunlara yer almıyor. Eğer ki siz bu hazır sistemi alacak olursanız, tabii ki tavsiye olarak söylüyorum. Bu alacağınız yere de mutlaka bunu sorun. Bunun işte bronz mudur, nedir, 80 plus mıdır vesaire markasını mutlaka sormanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ben başka bir siteden ise daha farklı sizlere buradan fotolarını göstermek istiyorum. Kasanın üst tarafı, dediğim gibi üst tarafta işlemci, radyatör bağlayabilirsiniz. Likit bir soğutma bağlayabilirsiniz. Burada zaten ızgarasını görüyorsunuz. Üst taraftaki bağlantı soketlerini burada görüyorsunuz. Power düğmesi var. USB reset düğmesi, hoparlör ya da kulaklık çıkışı, mikrofon girişi, yine iki tane daha USB bağlantı noktası var. Burada gördüğünüz gibi ön tarafı gayet de güzel, şık bir dizayn yapılmış. Diğer videomuzda ise kasanın açılış tarafında şu yan tarafı temperli bir cam görülmektedir. İç tarafı ise gayet de güzel. Power supply alt tarafta görünüyor arkadaşlar. Alt tarafta ise power supply böyle bir ızgara şeklinde soğutucu, yani fanların rahat soğutması için gözenekler, delikler yer almaktadır. Hava delikleri, öyle söyleyeyim. Kasamızın burada karşıdan görünüşü dediğim gibi gayet de güzel, başarılı bir kasa. Bu hazır sistemimizde ise son parçamız işlemci soğutucusu. Tabii ki işlemci soğutucusu çok önemli bir unsur. Game Power gibi iyi bir markayı bizlere kavuşturmuşlar. RGB'li bir olduğunu zaten sizler de görüyorsunuz. Hemen aşağı doğru indiğimiz zaman da bence gayet güzel arkadaşlar. Hem Intel hem de AMD desteğini sizler de görüyorsunuz. Dilerseniz ileride bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet de güzel bir fan yapmışlar. Şuradaki 2000 RPM'i gösteriyorum. Buradaki kadaki dönüş hızıdır. Hava akış kütle olarak 36 olarak gösteriyor. 120 milimetrelikte bir bizlere RGB'li bir fan üstünde olduğunu söylüyor. Değerli dostlar, Teknolog YouTube kanalı olarak sizlere Corax Bronz hazır sistemi elimden geldiği kadar incelemeye çalıştım. Klavye, mouse, monitör ve işletim sistemi dahil değildir. Eğer ki sorularınız varsa ya da eklemek istediğiniz varsa bir nokta bile olsa yoruma yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kanalımıza destek olmanızı sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Teknolog YouTube kanalı olarak bizleri izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.